Bu videoda size hazır bir prompt verip geçmeyeceğim. Ben kendi projelerimde promptları nasıl hazırlıyorum ve yazılımcı olarak projelerimde aktif olarak promptları nasıl kullanıyorum? Konteks nedir? Yapay zeka ile nasıl konuşulur? Bunların hepsini size detaylı şekilde anlatacağım. Ve bu videodan sonra aslında yapay zeka ile konuşmanın inceliklerini öğreneceksiniz. Fazla MCP bağlamanın ne kadar hatalı bir davranış olduğunu, ne zaman konuşmayı sonlandırıp yeni bir konuşma açmanın gerektiğini, her şeyi anlatacağım size. Ayrıca şu anda ekranda gördüğünüz bu animasyonlu web siteye aslında eklemeler yaparak geliştirme yapacağız. Bunun önemini size şöyle anlatabilirim. Siz güzel bir web site bulduğunuzda ona eklemeler yapmak istiyorsunuz ve yapamıyorsunuz çünkü hata alıyorsunuz. İşte bunun kolay bir yolu var ve gerçekten web siteyi geliştirebilirsiniz yapay zekayla. Tam olarak size onu göstereceğim. Bu videoyu çekmemin sebeplerinden birisi de bana yorumlarda çok fazla soruyorsunuz. Sizden aldığım promptu tam olarak projeye entegre edemiyorum veya olağan projede geliştirme yapamıyorum. Yapay zeka hata veriyor. Normal, çünkü yapay zeka ile bizim konuşma şeklimiz aslında çalışmamızı da etkiliyor. Yapay zeka ile nasıl etkili konuşuruz ve yapay zeka bizi nasıl anlıyor? Gelin onları detaylı bir şekilde öğrenelim. Gelelim en önemli konuya. Promptla konteks nedir? Şimdi bunları anlamanız o kadar önemli ki. Çünkü benim yazdığım promptları sürekli olarak nasıl yazdığımı soruyorsunuz normal olarak. Ben de size aşama aşama bu şekilde videolarda öğretiyorum. Şimdi siz bu mantığı artık öğrendikçe, yani promptu, konteksi, token'ı veya yapay zeka ile nasıl konuşacağınızı öğrendiğinizde gerçekten işlerin ne kadar kolay olduğunu çok iyi göreceksiniz. Ayrıca ekrandaki bilgileri daha iyi okuyabilmeniz adına kendimi yukarıya aldım. Sürekli olarak böyle hareket halinde olacağım bu videoda. Şimdi promptla kontekse geçelim ve yavaş yavaş artık yapay zeka ile nasıl konuşuruz öğrenelim. İlk olarak prompt nedir? Gündelik hayatta en çok kullandığımız şeyler arasına giriyor artık bu kelime. Prompt, bizim yapay zekaya verdiğimiz talimata denir. Bu ne demek peki? Siz bir talimat veriyorsunuz. Diyelim yapay zeka olarak düşünmeyelim, gündelik hayat olarak düşünelim. Şu pencereyi açar mısın gibi bir cümle kullandığınızda aslında bu bir talimattır. İşte yapay zekaya da diyelim ki bana bir web site yap dediğinizde bu bir talimat oluyor. Ama siz web site yap demeyip de işi daha da detaylandırırsanız, yani bana 3 boyutlu, işte 3D obje kullandığın bir web site yap ve şu şekilde animasyonlar olsun gibi cümleler kullanırsanız buna da konteks deniyor. Yani içerik kısmını yazıyorsunuz. İşte tam olarak en önemli dediğim iki kısım. Hem prompt'a ihtiyacımız var hem kontekste ihtiyacımız var. Ama konteks ne kadar değerliyse prompt da o kadar değerli oluyor. Yani burada mevzu prompt'un uzunluğu, kalitesini belirlemiyor. Prompt'un içerisindeki bilgi kalitesini belirliyor. Yani bu aslında söylenildiğinde kulağa çok basitmiş gibi geliyor ama değil. Size verdiğim promptların %80, %90 oranında bu kadar kaliteli içerikler çıkartması işte bu yüzden. Ben kontekste çok fazla değer veriyorum ve içeride genelde tekrarlayan kelimeler veya cümleler kullanmıyorum. Çünkü modelin kafası karışıyor. Aynı şeyi sürekli söylerseniz model artık orada takılmaya başlıyor. Ya da gereksiz bilgiler vermiyorum, dikkatini dağıtacak gibi böyle konular var. Şimdi onları da size anlatacağım. İşte bu yüzden kontekste çok fazla değer vermemiz gerekiyor. Mesela burada ayrıca size göstermek istedim. Prompt'ta mesela bu şekilde bana bir web site yap diye örneğimizde sadece bir talimat veriyoruz. Ama konteks kısmında burada örnekler verdim. İşte frontend geliştiricisiyim, premium ve sinematik görünmeli, hedef kitle yaratıcı ajanslar, mobilde performanslı olmalı gibi kısımlar, bunlara da konteks deniyor. Siz eğer bu kısımları yazmazsanız kesinlikle yapay zeka sizi çok iyi anlayamaz. Çünkü ne yaptığını siz söyleyeceksiniz ki yapay zeka da anlasın. Şimdi gelelim diğer en önemli konuya. Token nedir? En başta söylemek istiyorum. Token ile kredi birbirinden farklı şeylerdir. Normalde bunları aynıymış gibi kullanıyoruz ama kesinlikle değil. Token, yapay zekanın metni işlerken kullandığı küçük parçalardır. Bu ne demek? Şu anda ekranda gördüğünüz gibi aslında token kelime şeklinde, bir aklınıza kalması için böyle bir yapı kullandım. Model yazdığınız metni aslında doğrudan kelimeler olarak işlemiyor. Yani cümle olarak işlemiyor. Bu ne demek? Size diğer örnekte göstermek istiyorum. İşte token aslında metni parçalara bölüyor dediğim kısım şu anda ekranda gördüğünüz bu örnek.
Bugün hava gerçekten çok güzel şeklinde bir cümle yazdınız diyelim ki yapay zekâya. Yapay zekâ bunu bir cümle olarak görmüyor. Aslında bu şekilde parçalayarak okumaya çalışıyor ve bu sizin token sayınızı belirliyor. Mesela Cloud'a bir prompt attığınızda, uzun bir prompt attığınızda yani 60.000 tane token gibi şeyler yazıyor. İşte nedeni bu. Sürekli olarak bölüyor. Ama bu modelden modele değişen bir hareket. Bazı modeller mesela bu şekilde bölüyor ve noktalama işaretlerine kadar bölebiliyor. Kimileri böyle bölmüyor. Kimileri daha uzun kelimeleri mesela parça parça bölebiliyor ya da JSON formatında yazabiliyor. Şimdi hemen onu size göstereceğim. Diyelim ki bu şekilde elinizde uzun bir kelime var. Kişiselleştirilemeyenlerden gibi bir kelime ve bu aslında gerçekten uzun. Ne bekliyoruz? Kelimeyi direkt bölmeyi, değil mi? Yani bir kelime olarak almayı. Ama bazı modeller de işte bunu da kendi içerisinde bölüyor. Bu sizin yazdığınız promptla veya kontekstle alakası yok. Modelin çalışma şekliyle alakalı. Hani bazı platformlar çok fazla kredi yiyor gibi konuşuyoruz. İşte bunun nedeni token. Yani bu şekilde fazla tokenlara ayrılabiliyor bazı modeller. O yüzden her platformun çalışma şekli çok farklı. Yani platformları birbirleriyle kıyaslarken bunları da ele almak gerekiyor. Ben yorumlarda size çok detaylı bir şekilde açıklamaya çalışıyorum bunu. Aslında modelle alakalı. Mesela size diğer bir kısmı daha göstermek istiyorum. Diyelim ki bu şekilde frontend geliştiricisiyim diye yazdınız yapay zekaya. Bakın iki tane ayrı modeli görüyorsunuz. Birincisi bu şekilde 3 parçaya bölmüş ve 3 token harcıyor. Diğer model 5 token harcayacak şekilde bölmüş. İşte bu tamamen sizin yazmanızla alakası yok. Modelin çalışma mantığıyla alakalı. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Çünkü hangi platformda ne kadar token gidiyor, işte ne kadar kredi gidiyor, neden konteks önemli, prompt nedir gibi mantığını öğrendikçe işe daha da derine girmeye başlıyoruz. Şimdi gelelim diğer en önemli konuya. Şimdi tamam uzun promptlar verdiğimizde hani 60.000 70.000 token şeklinde yazıyor Cloud'da mesela. Aynısı diğer modeller için de geçerli. Şimdi bu gerçekten promptla mı alakalı yoksa başka şeylere de mi bağlı token? Evet, başka şeylere de bağlı. Hemen size onu detaylı gösteriyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz bu grafik aslında inanılmaz önemli. Niye diye sorarsanız token birden fazla şeye bağlı. Şimdi token'ın bağlı olduğu çoğu şey geçmiş konuşmalarınız, işte cloud'a yüklediğiniz yetenekler, MCP'ler, önceki mesajlar, işte eklenen dosyalar, modelin üreteceği cevap, sistem talimatları, kod blokları ve uzun konuşmalar. Gördüğünüz üzere birden fazla şeye bağlı. Mesela bu ne demek? Siz diyelim ki kısa bir prompt gönderdiniz ama siz onu en son gönderdiğiniz prompt, önceki mesajlar yani aynı sohbet içerisinde önceki mesajlarınız mesela çok daha büyük olabilir ve hala onları okuyup bu şekilde hala token harcıyor. Yani bakın çok önemli bir mevzu bu. Aslında hala yukarıdaki konuştuğunuz her şey son yazdığınız mesajla beraber işleniyor sürekli olarak. Ve size en başta söylediğim konu fazla MCP eklemek de bu yüzden sıkıntılı. Çünkü eklediğiniz MCP'ler sürekli olarak okunuyor. Eklediğiniz yetenekler sürekli olarak okunuyor. Bu yüzden ben mesela MCP'yi aktif şekilde yani maksimum 2 tane kullanıyorum. Ve onu da diğer videolarda göstereceğim size. Ve diğer en önemli kısmı size göstermek istiyorum. Bu arada bu hesaplamalar genel bütün modeller için değil, bir random yani karışık hesaplamalar. Size genel mantığı anlatmak için böyle yaptım. Çünkü her modelde dediğim gibi farklı oluyor bu token meselesi. Şimdi diyelim ki Cloud'da o 60.000, 70.000, 80.000 kısımları görüyoruz ya token kısımlarını. İşte tam olarak bu yüzden. Bakın eski konuşmalarda 25.000, yüklenen dosyalar ve kodlar 50.000, sistem talimatları 5.000, yeni prompt 2.000, cevap için kalan alan 18.000. Yani fark ettiyseniz aslında bunlar arasında en az yiyen yeni prompt. Sizin o an verdiğiniz prompt aslında en az yiyenlerden. Sizin yapay zeka aracınızı bir masa olarak düşünün. Yani masaya her şeyi koyamazsınız değil mi? O yüzden masayı düzenli tutmamız gerekiyor. Kafamıza göre her şeyi MCP eklemememiz lazım. İşte yetenekleri eklemememiz lazım. Bu yüzden bakın bu şekilde birçok farklı şey etkiliyor. Gerçekten çok önemli ve dediğim gibi modelden modele değişiyor. Diğer en önemli konu Context Window. Context Window ne peki?
Şimdi siz bir yapay zeka aracıyla konuşuyorsunuz ve yeni bir sohbet açıyorsunuz. Yeni sohbet içerisinde context window deniyor. İşte o context window'un sizinle konuşması sınırlı bir yere kadar. Çünkü yapay zeka halüsinasyon görmeye başladığı kısım oluyor. Aslında buradaki halüsinasyon meselesi kafasının karışması. Şimdi şöyle düşünün. Siz birisine bir şey anlatıyorsunuz ve bir saat anlatmakla 10 dakika anlatmak arasında büyük bir fark var, değil mi? Yani 10 dakika anlattığınızda karşınızdaki insanın dikkati çok yüksek oluyor. Ama bir saat anlattığınızda artık yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Çünkü çok fazla bilgi yüklemesi yapıyorsunuz. İşte aynısı yapay zeka araçları için de geçerli. Siz çok fazla prompt veriyorsunuz, çok fazla bilgi yüklemesi yapıyorsunuz ve promptlar arasında kafası karışmaya başlıyor. İlk verdiğiniz promptta mesela kafası kalıyor ya da ortadaki ya da son. İşte hangisine odaklanacağını bilmediği için o sohbette artık halüsinasyon görmeye, yani kafası karışmaya başlıyor. İşte bu yüzden çok uzun soluklu işlerde aynı ekranda kalmayın. Baktınız sıkıntılı çalışmaya başlıyor. Üstelemeyin, yeni bir sohbet açın ve tekrardan projede orada çalışmaya başlayın. Şimdi gelelim bu premium animasyonlu duran web siteye. Şimdi ben bu web siteyi gerçekten çok sevdim ve hala geliştiriyorum. O yüzden bu videoda tamamen sizinle paylaşmayacağım. Diğer videoda çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bu videoda size göstermek istediğim kısım şu: bir prompta sahip olduğunuzda ve bu şekilde bir projeye sahip olduğunuzda nasıl yeni eklemeler yapabilirsiniz onu göstereceğim size. Şimdi burada analiz yapmamız gereken bir kısım var, fark ettiyseniz. Bakın, ben içeri girdiğimde sanki farklı bir dünya açılıyormuş gibi bir hissiyat var. Aslında aynı web site içerisindeyim ve bu kısımda bir video oynuyor. Ben scroll yaptıkça aslında bir şeyin içine giriyormuşuz gibi bir efekt veriyor. İşte bunları analiz ederek aslında öğreniyoruz. Sizin yapay zeka ile konuşurken yaptığınız en büyük hatalardan birisi direkt olarak projenin içerisine promptu vermeniz. Bu ne demek? Proje açık, yazılım projesi ve siz diyorsunuz ki bana bu projede şu kısmı düzeltir misin? Yapay zeka da tamam yaparım diyor ve yapmaya çalışıyor. Bu niye hata? Birincisi şöyle bir hata. Yapay zeka hangi projede bulunduğunu o an bilmiyor. Yapay zeka her şeyi biliyormuş, tanrıymış gibi davranmamamız gerekiyor. Çünkü öyle değil. Yapay zekaya bir proje açtığınızda ilk olarak onu tanıtmanız gerekiyor ve yapay zekanın da onu öğrenmesi gerekiyor. Yani analiz etmesi gerekiyor. Şimdi bu analiz meselesi o kadar önemli ki, yani bütün projelerinize değişiklik yapacağınız en önemli hareket. Niye böyle diyorum? Çünkü siz bir proje açtığınızda, yazılım projesi, yapay zekaya ilk kod yazdırmayın. Deyin ki bu projeyi baştan sona analiz etmeni istiyorum. Hem ön yüzünü, UI'yı, hem arka tarafı, backend kısmı varsa işte UX'i ve genel düşüncelerini, işte dosya yapılarını, her şeyini öğrenmeni istiyorum diye bir cümle kurmanız gerekiyor. Ben tüm projelere başlarken ilk olarak böyle başlıyorum. Gerçekten bu arada isterse yetenekler kısmına veya hafızaya kaydedeyim, hiç fark etmez. Her projeye bu şekilde başlıyorum. İlk olarak bir analiz ettiriyorum. Şu anda nerede kalmışız onu öğretiyorum. Sonrasında onun üstüne yazarak devam ediyoruz. Şimdi örnek alacağımız proje de önceki videolarımda yaptığım proje. Bu projeyi gerçekten çok sevmişsiniz. Ben hala çok seviyorum gerçekten. Şimdi bu projeyi biz projemize nasıl dahil ederiz? Olan bir projeye. Yani gerçekten büyük bir proje bu ve şu anda da yaptığımız proje aslında büyük. 2 tane sıkıntılı ve animasyonlu proje var elimizde. İkisi de prompt aslında. Şimdi ben bunu sadece prompt vererek cloud'a yaptıracağım. Birisine direkt prompt'u vereceğim. Diğerine analiz yaptırarak yaptıracağız ve arasındaki iki farkı göreceğiz. Bu arada bu projeyi merak edenleriniz için kanalımda videosu mevcut. Bu projeyi detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Videonun en başında da bahsettiğim gibi burada çok basit bir prompt yazdım. Yani konteksi çok zayıf bir prompt yazdım aslında. Şimdi sana verdiğim bu promptu projeye yerleştirmeni istiyorum. Ortalarda bir alan seç, yeni section olarak ekledim. Yani fark ettiyseniz bakın, hiçbir bölüm belirlemedim. Analiz yapmasını istemedim. Sadece bir prompt verdim. İşte sizinle yaptığınız en büyük hatalardan birisi bu. Çünkü tam olarak ne yapacağını bilmiyor Cloud şu anda. Şimdi ben promptu buradan aldım bu arada. Siz de gelip şuradan alabilirsiniz direkt.
Yani prompt üzerinden tekrardan açıklama yapmayacağım. Hep benim prompt mühendisliği yaparak hazırladığım promptlardan birisi. Şimdi bunu gönderiyorum ve çıkan sonuca birlikte bakacağız. Bu arada bu proje de aktif. Yani bunun içerisinde şu anda geliştirme yapacak. Ve Cloud verdiğimiz promptu aslında yaptı ve burada localhost'a açtı. Yani gerçekten şimdi gördüğünüz sonuçtan memnun kalmayacaksınız. Çünkü nedenini birazdan göreceksiniz. Birinci olarak ben direkt prompt verdim ve bunu yerleştir dediğim için şimdi burayı ana web site olarak biliyor. Yani burayı asla bozmayacağını biliyor. Ama sıkıntı şu. Bakın şimdi ben içeri giriyorum ve direkt içine yerleştirmiş. Yani bu çok sıkıntı bir hareket. Çünkü benim istediğim bunu bir bölüm olarak eklemesiydi. Harici büyük bir hero alanı yapması değildi. Şimdi biz konteksti vermediğimiz için bu yüzden böyle hatalı yapmış. Bakın hala ben scroll yapıyorum ve 2 kez yapmış fark ettiyseniz. Şimdi aynı cloud'u kullanıyoruz ama bu şekilde farklı sonuçlar alıyoruz. İşte bu konteks yüzünden, yani promptun uzunluğundan vesaire değil. Şimdi ben yeni bir chat açtım. Bunun üzerinden devam edeceğim. Size en başta da söylediğim gibi aynı chat üzerinden devam etmeyin. Özellikle hata yaptıysa ve bu hata aslında ciddi bir hataysa. Çünkü siz onu düzeltmeye çalışırken sürekli olarak saçmalıyor ve bu yüzden de yapamıyor. Şimdi yeni bir chat açtık. Burada ben detaylı bir şekilde şunu söyledim promptta. Bu projeyi sadece detaylı bir şekilde incele. Herhangi bir kod yazma, sadece analiz edeceğiz. Bakın ben tüm projelere başlarken bu şekilde başlıyorum. İlk önce kod yazdırmıyorum. Sadece baştan sona analiz ettiriyorum. Şu anda olan projeyi analiz edecek. Yani bunu ilk önce bir analiz edecek ve nasıl yapabileceğimizi düşünecek. Şimdi ben bunu sadece analiz ettireceğim dediğim gibi. Sonrasında promptu vereceğiz ve prompttan sonra nasıl düzgün yerleştiriyor, analiz etmenin gücünü birazdan göreceğiz. Şimdi bakın tüm incelemeyi yaptı. Hiçbir kod yazmadı, sadece inceleme yaptı. Bu önemli bir şey. Çünkü ilk defa başlıyoruz. Şimdi ilk olarak dosya yapısını ayırdı ve işte aralıkları belirlemiş. Ne kadar kısımda videoda ilerlediği kısımları vesaire anlatmış. Burada en önemli kısmın aslında proje kimliğinin hero kısmı olduğunu anladı. Bakın bunları ben söylemedim. Kendisi zaten kodlama kısmında algılıyor. Yani size en başta söylemek istediğim kısım buydu. Şu anda projenin kritik yerlerini biliyor ve nerelerde değişiklik yapmaması gerektiğini biliyor. Şimdi ben burada aslında klasik bir prompt yazdım. Çok uzun bir şey yazmadım. Hepimizin yazabileceği böyle genel bir prompt yazdım. Şu anda projede var olan asla değiştirmedim. Burada mesela yanlış yazmışım. Şu anda projede var olan animasyonları asla değiştirme. Kısmını bozmanı istemiyorum. Yani hero kısmı şu alana deniyor. Direkt web siteye girdiğimizdeki ilk gördüğümüz alan hero kısmı. Sayfanın diğer kısımlarını da asla bozma. Sana vereceğim promptta sadece ilgili kısmı almanı istiyorum. Prompttaki loading, yani o yükleme ekranına loading deniyor. Onu almamanız gerekiyor zaten. Hani tek sayfa bir proje olsa evet loading'i alması gerekiyor. Ama burada biz bir projenin içerisine entegre ediyoruz. Yani çift yükleme ekranı olursa sıkıntı olur. İşte bunları da düşünmek gerekiyor tabii ki de. Ve asla diğer kısımları bozmayalım. Bakalım bu ne kadar sağlıklı çalışacak. Ve şu anda benim uzun promptu alıp buraya yapıştırıyorum. Sadece şu kısmı kaldıralım. Çünkü zaten 3000 portunda çalışacak. Tekrardan bir porta gerek yok. Şimdi bunu gönderiyorum. Ve çıkan sonuca birlikte bakalım. Ve evet, tasarımı verdi. Hemen yanında açtı zaten, size detaylı şekilde göstereceğim. Şimdi bakın ben normal içeri giriyorum. Hala animasyon devam ediyor. Hiçbir bozulma yok. Ve bahsettiğim gibi sadece yazı olan kısımda yerleştirmesi gerektiğini söyledim. Bakın sadece yazı kısmını eklemiş. Yani bu şekilde analiz yaptırarak detaylı şekilde yerleştirebilirsiniz. Ama tabii ki de her zaman böyle kolay olacak diye bir şey yok. Ekstra zorluk çıkartabilir, modele göre değişebilir ya da projeye göre değişebilir. Burada demek istediğim, benim çalışma yöntemimi size detaylı şekilde göstermeye çalışıyorum. Ben her zaman ilk önce analiz yaptırırım. Projeyi detaylı şekilde incelettiririm. Ya elimde olan görselleri cloud'a atarım ya da videoyu.
Sonrasında detaylı şekilde projeyi analiz ettiririm ve sonrasında kodlamaya başlarım. Umarım yapay zekanın bizi nasıl anladığıyla alakalı kısmı temel olarak sizin de zihninizde oturmuştur. Çünkü ben çok detaylı şekilde başka videolar da çekeceğim. Yapay zeka asla yerinde durmuyor. Biliyorsunuz ki teknoloji sürekli olarak değişiyor. Ve şimdi mesela prompt mühendisliği artık gereksiz bir şey olduğu söyleniyor. İşte loop engineering çıktı. Onunla alakalı da bir video çekeceğim. Yani bildiğiniz üzere sürekli olarak bu şekilde yapay zeka gelişiyor. Ama değişmeyen bazı şeyler var. İşte bu şekilde prompt, context, token gibi bunları temel olarak bilmemiz gerekiyor. Bu arada bu sadece temel videosu. Ben başka bir sürü eğitim videoları yapacağım. Detaylı şekilde size böyle göstermeye çalışıyorum. Umarım memnun kalmışsınızdır. Herhangi bir sorunuz olursa veya video ile alakalı fikirleriniz olursa kesinlikle yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Ben aktif şekilde yorumları okuyorum zaten. Türkçe veya diğer yabancı diller hiç fark etmez. İstediğiniz dilde yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.